Şu anda deniz seviyesinden 1000 metre yüksek bir noktadayım. Burada atmosfer basıncı deniz seviyesinde olandan 1/10 oranında daha az. Yani kabaca 0,90 atmosfer civarında. Deniz seviyesinde ise basınç 1 atmosfer. Yani karada basınç 1000 metrede yalnızca 1/10 oranında değişir. Peki suyun altına kulak eşitlemeden neden 5 metre bile inemeyiz? Çünkü suyun basıncı karadakinden yaklaşık 1000 kat daha hızlı hissedilir. Karada 1000 metre yükselince oluşan basınç farkı suyun içinde sadece 1 metre derinlikte meydana gelir. 5 metre derine indiğinizde kulağınızda yaklaşık yarım atmosfer basınç oluşur. Bu bir anda 5000 metre irtifa kaybetmek gibi bir etki yaratır. İnsan bedeni buna kendiliğinden uyum sağlayamaz. Ama günün kahramanı olmak, takılan çapayı çıkarmak ya da birine yardım etmek istiyorsanız önce kulak eşitleme tekniklerini bilmeniz gerekir. Bu küçük ama hayati adım suyun acımasız basıncına karşı en güçlü savunmanızdır. Aslında doğru tekniklerle kulaklarınız bu maceraya hazır. Peki nedir bu doğru teknik? Kulak eşitleme tekniklerine denizde ihtiyacınız olacak ama hayır, bunları öncelikle karada çalışmanız gerekir. Basit malzemelerle edinebileceğiniz 2 farklı ekipman göstereceğim. Burada tekniğin doğru yapılışından çok ekipmanların nasıl kullanıldığına değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi balonu şişirip indiriyorum ve bunu yaparken burun deliklerim şişiyor. İşte burada şu anda Valsalva manevrasını uyguluyorum. Kulak eşitlemenin en basit yolu Valsalva'dır. Burnu kapatıp hava üflediğinizde basınç dengelenir. Genellikle 10-15 metreye kadar çok etkilidir. Daha kontrollü bir yöntem ise Frenzel tekniğidir. Bu teknikte basıncı yaratmak için dil ve boğaz kasları kullanılır. Göğüs kasları devreye girmez. Eller kullanılarak yapılan klasik frenzel ile 30-40 metre civarına kadar rahat dalış yapılabilir. Benim zıpkın yaparken kullandığım teknik ise hands-free yöntemi olarak geçer. Bu burnu kapatmadan sadece östeki kaslarını çalıştırarak yapılır. 25 metreye kadar eşitlemeyi çok rahat hale getirir. Daha derinlerde hava yetersiz kalabilir, mikrofrenzel veya ek akciğer havası takviyesi gerekebilir. Altını çizelim ki belirtilen metreler yalnızca genel bir rehberdir. Her dalgıçta Valsalva, klasik frenzel, deep frenzel, mikro frenzel, hands-free frenzel tekniklerinin etkinliği farklı derinliklerde ortaya çıkabilir. 40 metre ve üzeri derinlikler için ise mouthfeel gibi ileri seviye teknikler kullanılır. Ancak bu konuda yeterli bilgim olmadığı için teknikten burada bahsetmemeyi tercih ediyorum. Çünkü serbest dalışta yanlış bilgi bedel ödetebilir. Eğer benim de burada yanlış söylediğimi düşündüğüm ve insanlara zararlı olacağını kanaat getirdiğiniz bilgiler varsa lütfen belirtin ve bunları düzeltelim. Normal şartlarda dalıştan yüzeye doğru çıkarken herhangi bir eşitleme yapmanıza gerek yoktur. Ama benim de yakın zamanda öğrendiğim ancak hiç başıma gelmeyen bir fenomenden size bahsetmek istiyorum ki bunun adı da ters blok olarak adlandırılıyor. Genellikle hastayken, soğuk algınlığı olduğumuzda, burun tıkanıklığında ya da çok aceleyle yükselmeyle ortaya çıkan bir durum. Kulaktaki hava dışarı çıkamaz ve basınç kulağı içeriden bu sefer gerer. Ağrı, baş dönmesi ve kalıcı hasar riski vardır. Önlemek için yükselmeyi durdurun, gerekirse birkaç metre aşağı inin ve sabırla kulağınızı eşitleyin. Daha önce deneyimlemediğim için yazılı kaynaklardan öğrendiğim şeyleri aktarıyorum. Kesinlikle zorlayıcı valsalva yapılmaması gerekiyor. Kulak zarına ekstra baskı uygular ve hasarı arttırabilir. Başı hafif yukarı kaldırmanın östaki borularını açmaya yardımcı olacağı konusunda bir bilgi var. Gerekiyorsa birkaç metre aşağı inilebilir ve son olarak aldığım serbest dalış eğitiminde Bora Hoca'nın tavsiyesi öncelikle yukarı çıkmayı durdurup ağrının olduğu kulağı yukarı kaldırarak eşitleme yapmaya çalışmak işe yarayacaktır. Eğer evde balon da yoksa bu şekilde ayna karşısında çalışabilirsiniz. Önemli olan burun deliklerinizin şişip indiğini görmeniz. Şimdi gelelim göstereceğim ikinci yönteme. Yanımdaki bu su dolu kavanozu biraz sonra içmek için getirmemiştim. Bununla şimdi başka bir aparat yapacağız. Bu da kulak eşitlemek için kullanılacak. Şu elimde görmüş olduğunuz normal dümdüz bir serum kiti, bunu her eczaneden bulabilirsiniz. Ve diğeri de balonun ucunda takılı olan bir kulak eşitleme tool'u. Bunu da internetten yine bulabilirsiniz ya da buna çok benzer bir şeyle yapmayı deneyebilir misiniz bilmiyorum. Belki bir nargile sipsisi gibi bir şey olabilir. Az önce balona takılı olan Equalizer tool'u çıkardım ve serumun bir ucuna bunu bağlayacağım. Serum lastiği çok ince geldiği için Equalizer tool'a bağladığımda gördüğünüz gibi hava kaçmasına sebep olacak. Bu yüzden izole bant yardımıyla oraya bir katman daha yapıyorum ve ucu kalınlaştırıyorum. Bildiğiniz elektrik bandı aslında. Ardından makasla da gerekli düzeltmeleri yapacağım ve Equalizer tool'a bir ucunu geçireceğim.
Diğer ucuna ise 50-60 gramlık bir ağırlık bağlıyorum. Bu ağırlığı bağlamamın sebebi hortumun diğer ucunun kavanozun dibinde durmasını sağlamak. Sonra yavaşça kavanozun içerisine bırakıyorum. Ve tool'umuz aslında artık hazır. Çok basit ve yapılması kolay. Ben şimdi burada frenzel çalışıyorum. Ağzımda tuttuğum nefes bitene kadar düzenli ve istikrarlı eşitleme yapmaya çalışıyorum. Siz de bu şekilde kendiniz istediğiniz kadar baloncuk çıkartabilirsiniz bu tool'u yaparak. Bu karada yapılan bir egzersiz. Her dalış arasında bunu yaparsanız kulak eşitleme yönteminiz zamanla daha iyi hale gelecek. Şu an sudan çıktım. 5 tane aslan balığı var. Bir tane de zıpkının ucunda var. Şimdi aşağıda onu da çekeceğim. Yiyecek balığımızı çıkardık. Ama önemli olan balık değildi. Geçen hafta yaklaşık 10 gün falan oluyor. Çok kötüydü. Yani özellikle isim süpergel basınca bağlı ağrı. Ama bugün 14-15 metrelere kadar inmeme rağmen herhangi bir ağrı hissetmedim. Kulak eşitleme konusunda hiçbir problem yaşamadım. Yani elimi burnuma götürmeme bile gerek kalmadı. Direkt kulaklarıma basınç vererek sürekli kulaklarımı eşitleyebildim. Hiçbir ağrı, sıkıntı yoktu. Nefesimi daha iyi kontrol ettim. Yani bu demek oluyor ki yapmış olduğum derinlik antrenmanları, nefes tutma antrenmanları ve dalış antrenmanları neticesini vermeye başladı. Ki daha bir hafta oldu. İlk başladığım gün 2 dakika nefes tutmuştum. Dün 2 dakika 40 saniye nefesimi tutabildim. Bunun dışında arka arkaya yaptığım antrenmanlarda da süreler uzadı. Antrenmanlara devam ediyoruz. Umarım dediğim gibi 20 metrede 1 dakika 45 saniye dip süresi hedefimize 2 ay içerisinde ulaşacağız. Ve ödül olarak da balıklarımızı alıyoruz zaten. Aslan balığı uzun zamandır yemiyordum gerçekten. Oh, çok güzel olacak şimdi bunlar. Kulaklarımızı da eşitlediğimize göre artık aşağı inip balıkların arasından kendimize balık seçebiliriz.
Acaba bunu mu vursam? Yoksa şu yanındakini mi? Ama tabii işler her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Gelin şimdi daha farklı bir av seyredelim. Didim Tavşan Adası. Sığ sayılabilecek 4-5 metrelik bir derinlikte agaşon için dibe süzülüyorum. Tam dipteyken bir şeyin beni fark edip kaçtığını geride bıraktığı şu bulanıklıktan anlıyorum. Görmemiş gibi yapıp agaşona devam edebilirdim ama taş altı bana her zaman daha cazip gelmiştir. Işıkla taşın altını tarıyorum ve işte adamımız orada. Güzel bir ahtapot tam yerinde. Şimdi av ile avcı arasındaki o muhteşem kovalamaca başlıyor. Önce ahtapotu gördükten sonra taşın diğer noktalarını kontrol ediyorum. Hani dibi derin görünüyor. Bu bölgede eşkine gibi taş altında yaşayan başka balıklar görebilme ihtimalim var. Balık daha ürkek olacağı için önce dediğim gibi taşın altını kontrol ediyorum. Her deliğe bakıyorum. Ayrıca yuvayı da bu şekilde analiz etmiş oluyorum. Daha sonrasında nefesimi yormadan yukarı çıkıyorum ve şimdi burada bir strateji geliştireceğim. Ne yapmam gerektiği konusunda düşünüyorum. Taşı gördüğünüz gibi iki taraflı. Şimdi videoyu burada kesmeyeceğim. Avlanma yöntemi görünsün diye. Ne kadar net anlaşıldı videoda bilmiyorum ama az önce girmeye çalıştığım delik gerçekten çok dar. Yani zıpkını oradan sokup atış yapma fırsatı gerçekten çok zor. Burada ahtapot bana göre çok daha avantajlı. O yüzden taşın diğer tarafında atış yapabileceğim bir nokta var mı diye kontrol etmek için tekrar aşağı iniyorum. Taşın diğer tarafı daha da zor. Ama bakıyorum ne var ne yok diye. Taşın ağzı eriştelerle kapanmış. Dolayısıyla demek ki yuvanın bu tarafı canlılar tarafından kullanılmıyor. Devamını da kontrol ediyorum. Yani bir expert gibi burada muayene ediyorum taşı. Ne var ne yok tamamen algılamaya çalışıyorum. Şimdi tekrar yukarı çıkacağım ve ne yapmam gerektiği üzerine tekrar düşüneceğim en son aldığım verilerle. Şimdi ikinci delikten atış yapmak mümkün değil. Zaten ahtapot da görünmüyor. İlk daldığım yere tekrar iniyorum. Planım şu. Öncelikle ahtapotun kaçış yolunu zıpkınla kapatacağım. Ve ayrıca bu yöntem bana ikinci kez aşağı indiğimde daha kolay atış yapma fırsatı verecek. O yüzden yavaşça zıpkını yuvanın içine doğru ittiriyorum. Burada görünmüyor ama ben o açıda şu anda ahtapotun bulunduğu yeri görebiliyorum. Muhtemel kaçış yoluna doğru zıpkını iyice sokuyorum ki orayı tercih etmesin. Diğer taraf zaten benim kontrolüm altında. Şimdi zıpkını yuvanın ağzında bırakıp yukarı çıktım. Atış yapmaya inmeden önce verileri kontrol ediyorum. Derinlik 4,5 metre, kalbim dakikada 50 atıyor. Gayet sakinim. Yavaş yavaş aşağıya doğru süzülüyorum. Zaten yuvanın ağzını defalarca inip çıktığım için ezberledim. Yani ben orada belki yarım saat geçirdim. Sizin burada izlediğinizden çok daha uzun. Tekrar içeriye bakıyorum. Ahtapotun olduğu yeri gördüm. Zıpkını ayarlayıp atışımı yapıyorum ve bir an önce ahtapotu dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü sağa sola yapışıp kendini yırtabilir. Bir süredir bu kadar expert gibi yuvanın sağını solunu kontrol etmem, stratejiler geliştirmemin ana sebebi bu. Kendini yırtıp orada yaralı kalmasını istemiyorum. Neticede ahtapotu alıyorum ve artık ahtapotlu makarna için tek eksiğim makarna. Şimdi güzel bir agaşon seyredelim. Önce balığı görelim, daha sonrasında birazcık sohbet edelim istiyorum. Aşağıya iner inmez güzel bir giri de geldi görüyorsunuz. Normalde yasal bir boy. Yanında da ufak yavru bir orfoz var biliyorsunuz. Orfozlarımız çok kıymetli artık. Şimdi önceki bölümü izleyen arkadaşlar bileceklerdir ki 45-50 saniye gibi dip süreleri yapmıştık. Fakat aradan geçen zamanda gördüğünüz gibi dip süresi uzadı. Aşağıda çok daha rahatım, çok daha uzun kalabiliyorum. Bu karada yapılan antrenmanların sonucu. Haftada bir veya 10 günde bir suya girip kendim deneme şansım oluyor ama bu sürede arada geçen zamanı kara antrenmanlarıyla destekliyorum. Kara antrenmanları gerçekten çok önemli. Zaten suyun altı kendimizi zorlama yeri değil. Orada
mümkün olduğunca rahat olabilmeliyiz. Balıkların davranışlarına dikkat etmenizi istiyorum. Bana ne kadar tanıdık yaklaşıyorlar. Şu orfoz mesela zaten meraklı bir tür. Ama her açıdan gelip beni görmeye çalışıyor. Diğer tarafta Gridamız hala orada bekliyor. Hiçbir tedirginlikleri yok. Bekledikçe küçük balıklar da etrafta başıma toplanmaya başlıyorlar ki bu Agoşon'un güzel olduğunun göstergesidir. Şimdi bazı arkadaşlar belki muhalefet edecektir ama burada üzerimde herhangi bir kamuflaj yok, elbise dahi yok. Normal denize gittiğim bir gün antrenman amaçlı suya girdim. Yani şu anda saklandığım bir yerde yok, gölgede de değilim. Elimdeki tek koz çok rahat olmak, çok sakin olmak. Bence en güzel kamuflaj sizin davranışlarınız, suyun altındaki hareketleriniz, sizin rahatlığınız. Bunların tamamı aslında balıklar tarafından da fark ediliyor. Siz ne kadar rahatsanız balıklar size o kadar rahat yaklaşıyorlar. Başka bir agoşon, bu sefer avlanmak maksadıyla iniyorum. Derinlik 9 metre. Şimdi aşağı inip kayaya tutunacağım. Önceki haftalarda dediğim gibi 45-50 saniye dip süreleri vardı. Ama artık dip süresi uzadı. Ne antrenman yaptığım gibi verilerle sıkıcı hale getirmek istemiyorum ama yaklaşık 3 hafta veya 1 ay gibi bir süreyle yaptığım antrenman sonucunda oldu. Şimdi burada statik sürem karada 3.40 bu videonun çekildiği günde. Beklemeye devam ediyorum. Dipte uzun kalmanın bize nasıl bir avantajı olacağı, yani ne işe yarayacağı konusunda izlenebilecek bir video bence. Şimdi Agoşon'a devam ediyorum. Bakalım balık ne zaman gelecek? 1 dakikayı geçiyor artık. İşte balık 1 dakikadan sonra göründü. Tekrar dönüp geliyor. Atışımı yapıyorum. Ya 50 saniyede çıkmış olsaydım bu balığı görmem mümkün değildi. Yukarı çıkana kadar ki yavaş yavaş çıkıyorum, acele etmiyorum. 1 dakika 18 saniye. Temiz bir giriş çıkış, 9 metre. Son olarak da bir taş altı avı ve orfoz görüntüsü var. Bu son yaptığım avlardan bir görüntü, tamamen taş altı ve dinamik şekilde avlanıyorum. Burada bir agoşon yok. Siz görüntüyü izlerken ben bir şey söylemek istiyorum. Son olarak, şimdi ben bu avları zaten yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Fakat burada paylaşmak, bunlar üzerine sohbet etmek bana keyif veriyor. Ancak ben kendimi burada bir influencer gibi veya takip edilmesi gereken bir şey gibi görmüyorum. Daha çok bu sayfanın yöneticisi olarak kendimi nitelemeyi seviyorum. Ve bunları yapmak gerçekten emek istiyor. Hem çekimlerini yapmak hem de kurgularını yapmak, seslendirmek. Yani bunlara devam etmek için de aslına bakılırsa biraz daha böyle bu işte sohbet havasında sürmesini istiyorum. Benim için en değerli şey özellikle fikrinizi belli etmeniz. Yorumlarda sizinle konuşabilmek. Yani sesinizi duyurursanız, katkınızı gösterirseniz bu yolculuk benim için daha anlamlı olur. Daha güzel olur. Ben de daha motive bir şekilde bu videoları üretmeye devam edebilirim. Ve son olarak sargozla orfozu gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi sargoz taşın arasına girecek ve orfozun arkasına saklanacak. Orfozu gördükten sonra rahatsız etmemeye karar verdim. Yani sargozu da alabilirdim, ufak değildi ama çok da bozmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler.